Geliyor musunuz yayına? YouTube bildirim yolladı değil mi hepinize? Bekliyorum sizleri. Hadi ama. Hadi ama. Bekliyorum, lütfen katılın. Bekliyorum. Sizi beklerken şöyle bir notlarıma göz atayım. Şöyle bir notlarıma göz atayım. Canlı sohbete hoş geldiniz. Gizliliğinizi korumayı ve topluluk kurallarımıza uymayı ihmal etmeyin diyor. Bana diyorsun ama canlı yayına gelmeleri lazım arkadaşlarımın. Evet, geliyorlar. Çok güzel geliyorlar. Çok güzel. Bekliyorum. Bekliyorum dostlar. Gelmenizi, katılmanızı. Evet. Evet arkadaşlar. Değerli dostlar. Değerli dostlar, magazin dünyasında yaşanan en çarpıcı, en ilginç gelişmeleri, en merak ettiğiniz konuları konuşacağız. Sizler de sorularınızla ve yorumlarınızla yayına katkıda bulunabilirsiniz. İstanbul'da yeni bir uyuşturucu soruşturması ve yeni bir uyuşturucu operasyonu ünlülere yönelik gözaltına alınan isimler var ve onlar ifadeleri alındı. Doktor kontrolüne götürüldüler hastaneye ve kendilerine aynı zamanda yasaklı madde testi yapıldı. Banu Kavaş, teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Kendilerine aynı zamanda saç testi ve kan testi, idrar testi yapıldı. Gözaltına alınan yeni isimler: Hasan Can Kaya, ünlü komedyen; Reymen, fenomen şarkıcı; Çakal, rapçi Çakal; şarkıcı Berkcan Güven; sosyal medyanın güçlü ismi Burak Güngör; Sıla Dündar; Ahmet Can Dündar; Sıla Şahin; İbrahim Tilaver ve yurt dışında olan bazı isimler: Enes Batur, ünlü YouTuber; Barış Murat Yağcı, şu anda Survivor'da yarışıyor; Kemal Canparlak, rapçi Era, Seven Capone, yani Kemal Canparlak, Ecenaz Üçer, Turgut Ekim, Barbaros Dikmen, Yaren Alaca, Nisa Bölükbaşı Survivor'ı kazanmıştı. Çekya'da yaşıyor. Türkiye'ye zaman zaman gelip gidiyor. Evlenmemiş miydi bu kız? Evlendi ve yasaklı maddeyle ne ilgisi var? Yasaklı madde mi kullanıyormuş Nisa Bölükbaşı? Barış Murat Yağcı yasaklı madde mi kullanıyormuş? Haklarında yakalama kararı çıkarıldı arkadaşlar. Çağrı Taner. Bunlar hep fenomenler, önemli isimler. Bir kısmı, bunların önemli bir kısmı gençlerin idolü, gençlerin rol modeli bunlar. Arkadaşlar, bu saydığımız bugün gözaltına alınan uyuşturucu ve yasaklı madde kullanmak, yasaklı madde kullanımına imkan sağlamak, yer göstermek, kullanımı kolaylaştırmak, temin etmek iddialarıyla gözaltına alınan isimler. Dileriz ki bunların hepsi temiz çıksın. Bunların hepsi temiz çıksın dileriz. Çünkü gençlerin rol modeli bunlar. Yani milyonlarca gencin kahkahalarla güldüğü, hiçbir gösterisini kaçırmadığı Hasan Cankaya mesela. Mesela Reymen, şarkıcı Reymen, milyonlarca takipçisi var. Rapçi Çakal, e, yani bunların yasaklı maddeye bulaşmış olması demek, rol model oldukları için, gençlere örnek oldukları için, Allah korusun, kendilerinin peşinden gidecek gençliğe de çok kötü örnek olmaları demek. Berkcan Güven, Enes Batur, Barış Murat Yağcı, ne kadar çok seveni var bunların. Yani nereye gidiyoruz ya? Maalesef uyuşturucu tacirleri arkadaşlar gençleri, gençliği, çocukları hatta avuçlarına almak istiyorlar. Onları zehirlemek istiyorlar. Bunun için de ünlülerle bağlantı kurmaya çaba gösteriyorlar.
uyuşturucu tacirlerin dünyanın her tarafında baronların uyuşturucuyu asıl ülkelere bulaştıran bu elebaşı kişilerin asıl amacı bir toplumu ele geçirmek için, zehirlemek için o topluma yön veren, örnek olan, o toplumun sevdiği kişileri, ünlüleri uyuşturucuya alıştırmak. Birinci hedefleri bu. Çünkü gençler özellikle çocuklar kendi sevdikleri sanatçıları, şarkıcıları, işte YouTuber'ları yasaklı madde kullanıyorlar diye onların yaptıklarına özenirler arkadaşlar. Bu hep böyle olmuştur. Yani o yapıyor, demek ki bir zararı yok. Daha iyi beste yapıyor. Onu yaptığı zaman daha rahat olduğunu söylüyor. Daha kafasının açıldığını söylüyor. İlham geldiğini, daha kolay ilham geldiğini söylüyor. Bunu anlatmış işte şarkılarında da şarkı sözlerinde de bundan bahsediyor. Bu mesajı veriyor filan diye gençler maalesef bu pis yasaklı madde denilen zehire böyle böyle alışıyorlar, böyle böyle onu bir şey zannedip, bir matah zannedip onlar da kullanmaya başlıyorlar ve ne yazık ki oltaya yakalanıyorlar arkadaşlar. Şimdi bakalım bu yasaklı maddeye bulaşan kişilerin kaçı pozitif çıkacak, kaçı negatif çıkacak? En son operasyondaki kişiler hep beraber bu sonuçları göreceğiz arkadaşlar. Afra Saraçoğlu dün Tarkan konserinde doyasıya eğlendi. Konuşacağız, bunu da konuşacağız. Selamlar arkadaşlar. Deste Andorra diyor. Buenos tardes Deste Andorra diyor. Emiguler Momartin. Hola Emiguler. Hola. Selamlar Meltem Gezer. Varlık barışıyla hepsi ülkemize geldi diyor. Şimdi operasyon yapmanın anlamı ne diyor? Meltem Gezer. Maria del Carmen. Hola Maria. Elif Nur Çetin burada. Onur Akay'ın amcasının hanımı vefat etti arkadaşlar. Bugün öğleden sonra Akçay'da yaşayan amcasının hanımı vefat etti. Onur Akay taziye evine gitti. Şu anda taziye evinde maalesef yayına katılamıyor Onur Akay. Onur Akay maalesef o yüzden yayına katılamıyor. Bir cenazesi var. Amcasının eşi vefat etti. Kadıncağız öğleden sonra Akçay'ın içinde arabayla bir yere gidiyorlar ailece. Amcasının eşi ailesiyle beraber bir yere gidiyor. Kadıncağız evinin önüne geldiğinde arabadan dışarıya adım atıyor. O anda kalp krizi geçiriyor. Düşüyor ve vefat ediyor kalp krizinden dolayı arkadaşlar. 69-70 yaşında bir hanım. Onur Akay'ın babasının kardeşinin eşi ve Onur Akay biraz evvel yayından 2 saat evvel telefonla bilgi verdi. Bilal abi yine katılamıyorum dedi. Artık siz buna talihsizlik mi dersiniz, başka bir şey mi dersiniz ama ne yazık ki böyle üst üste Onur Akay'ın yayına katılamadığı durumlar oluyor ama cenazedir sonuçta yani yapacak hiçbir şey yok. Evet, Bakü'den selam diyor Gayev. Bakü'ye çok selamlar. Mirta nuestro respeto diyor. Peki Mirta, bilmiyorum İspanyolca. Lütfen Türkçe çevirip de yollarsan çok memnun olurum. Sıla Deveci merhaba, Allah rahmet eylesin diyor Sıla Deveci de. Dostlar katılarak beni onore ediyorsunuz. Canlı yayıma katılmanız, beni izlemeniz, birlikte yayın yapmamız çok güzel bir şey. Tarkan nasıl böyle oldu dedi demin bir arkadaş sordu. Gelmedi diyor Sıla Deveci yayın bildirimi. Bazen böyle yapıyorlar maalesef. Arzu Altıntaş burada yayınımızı izliyor. Arzu'ya çok selamlar. Arzu Altıntaş ünlü televizyoncu arkadaşım. Haftada 3 gün yayın yaptığım arkadaşım şu anda bizi izliyor. Arzu Altıntaş'ta yayınımız yarın ve pazartesi günü olacak arkadaşlar.
yarın ve pazartesi günü olacak. Üçüncü bir yayınımız daha var Arzu'yla. Çarşamba, pazar, pazartesi Arzu'yla yayın günlerimiz arkadaşlar. Onur Akay'la Perşembe, Cumartesi günleri yapamıyoruz üst üste talihsizlikler yaşadığımız için. İnşallah yapacağız. İpek Can Bulat, Salı ve Cuma günleri ünlü astrolog İpek Can Bulat'la yayın günlerimiz. Dostlar. Peki Allah rahmet eylesin diyor Banu Kabaş. Evet. Ümran Keleş moderatörüm geldi. Ümran merhaba. İyi yayınlar diyor Bahadır. Bahadır sor canım. Bilal Viole Carte de Felizat de Afra Mirta. Mirta yazdıklarını hiçbirini anlamadım. İspanyolca bilmediğim için ama bir tek Afra'yı anladım. Afra ile ilgili konuşacağız. Afra ile ilgili bir şey sordun. Umarım anlatacaklarım içinde sorduğun sorunun cevabı vardır. Ümrancığım nasılsın? İyi misin diyor Banu. Fatih Yüreği Allah rahmet eylesin diyor Ümran. Amin, amin. Fatihciğimi de konuşacağız. Ve Tarkan. Evet, Tarkan'ı konuşmamızı istiyordu arkadaşlar. Tarkan nasıl böyle oldu? Biraz evvel Tarkan'la ilgili bir saat kadar önce arkadaşlar story'de Tarkan'ın bugün paylaştığı, üst üste paylaştığı halkla neredeyse kucak kucağa, sevenleri ne kadar mutlu Tarkan'la. Böyle yan yana geldikleri için, böyle iç içe geçtikleri için, Tarkan'la böyle selfiler, sarmaş dolaş, yanak yana. Aman Allah'ım ne kadar güzel görüntüler. Ya hiçbir ünlüyle eminim ünlülerimiz de ister tabii. Aralarında isteyenler de çok vardır. Halkla böyle iç içe olmayı. Ama halkı böyle iç içe hiçbir ünlüyle çok uzun zamandır görmemiştik arkadaşlar. Bakın tekrar altını çiziyorum. Eminim ünlülerimiz de tıpkı Tarkan gibi isterler sevenleriyle böyle yan yana gelmeyi, böyle iç içe olmayı, adeta kucak kucağa olmayı. Ama bunu yapabilmek önemli. Tarkan 30 senedir bunu yapmıyordu. Ben Tarkan'ı ilk çıktığı günden beri biliyorum. İlk çıktığı günden beri takip ediyorum. Tarkan'ın her aşamasını yakından takip eden bir gazeteci ve televizyoncuyum. Tarkan'ın hep böyle bir snob hali vardı. Hep böyle bir star hali. Starlar halktan uzaklaşır, ayrı bir yerde olur ya. Kendisini korumak, şöhretini korumak adına bunu yaparlar genelde. Dünya çapında da bizde de. Zarar görmemek için yani zarar görmemek derken hani fiziki falan bir yanlış anlamayın bir saldırı falan önlemi olarak değil. Yani hep böyle bir korunaklı bir yerde dururlar. Konser biter, arabalarına, siyah minibüslerine binerler, kimseye görünmeden, flaşların altında, hiç röportaj vermeden binerler ve giderler. Hep böyle olmuştur, hep böyle olmuştur. Hatta kapıya sıfır yanaşır binecekleri araçlar, ünlülerin. Bir restorana gittikleri zaman, bir konserden çıkacakları zaman. Yani o kapıdan direkt arabanın içine geçerler ve giderler gidecekleri yere. Bu hep böyle olmuştu. Tarkan için de böyle olmuştu. Çoğu yani konserini izlediğimde Tarkan'ın gittiğimde etkinliklerine falan hiç böyle bir tabloyla karşılaşmamıştım. 15 gündür karşılaştığımız tablo önce hepimizi herkesi şaşırttı. Bir süre izledim ve baktım ki Tarkan gerçekten çok samimi. Gerçekten çok değişmiş. Ve gerçekten o kadar sıcaklık yayıyor ki etrafına, o kadar samimi ki Tarkan bu davranışlarında, o kadar sahici ki Tarkan. Çok mutlu oldum. Çünkü ben yıllarca ekrandan Tarkan'a şöyle seslendim. Tarkan, halkla bütünleş, halkla bütünleş, kendini başka bir yerde konumlandırma, halkın arasına gir, halkın içinde ol. Bunu Tarkan'a özellikle söylüyordum. Çünkü Tarkan'a çok büyük bir sevgi ve çok büyük ilgi var ama Tarkan hep kendini bir çekiyordu. Her zaman böyle yapıyordu. Ve sadece kendi istediği zaman halka görünüyordu. İnsanlara mesaj veriyordu. O mesaj da genellikle storiesi
postu oluyordu. Yani oradan attığı bir video oluyordu. İşte bir reklam çekimine giderken ya da bir klip çekimine giderken, hepinizin bildiği o videolar, ya da, doğayla ilgili, bütün halkı ilgilendiren bir olay olduğu zaman, doğa korumacısı olduğu için ve hayvansever olduğu için Tarkan bir mesaj verme ihtiyacı duyuyordu kendisi post ya da story olarak. Onun dışında hep uzaktaydı halktan, hep kopuktu, hep ayrıydı arkadaşlar. Annesi öldükten sonra değişim başladı. Annesinin vefatından sonra Allah rahmet eylesin, değişim başladı. Almanya konserlerinde, Avrupa konserlerinde bir parça bu değişimi gösterdi. Orada bir parça bu kadar olması mümkün değil tabii. Bu kadar değildi ama yine bir samimiyet kuruyordu, kurmuştu sevenleriyle, hayranlarıyla. Fakat bu İstanbul konserlerinde arkadaşlar Tarkan 360 derece değişti, ve kendisini halkına adeta sundu. O ne büyük bir sevgi, karşılıklı. Tarkan'ın samimi hali. Hiç, makyajsız Tarkan, yani hiç, rol yapmayan bir Tarkan. Olduğu gibi, o insanların kardeşi gibi, o insanların çocuğu gibi, aralarına girdiği o insanların ailesinden bir birey gibi davranıyor Tarkan. Bu o kadar güzel bir şey ki. Halktan aldığını halka veriyor. Halkın alkışlarıyla bir yere gelmiş olan bir sanatçı, bir star, halkına da, son derece çıplak, son derece olduğu gibi, son derece içten, samimi yaklaşıyor, davranıyor. Mükemmel bir şey bu. Mükemmel bir şey. Bugün onu paylaştım story'de. Ne olur dedim Tarkan hep böyle kal. Hep böyle kal. O kadar güzelsin ki, o kadar, benzersizsin ki, hakikaten o kadar güzel ki, yani o kadar samimi ve o kadar içten ki, Allah'ım seni korusun dedim. Çünkü bu sevginin, ortaya çıkması kolay olmadı. Tarkan'ın bu kararı alması, halka kendisini halkın kucağına bırakması hakikaten, kolay olmadı arkadaşlar. Eee, Tarkan'ın çok eski hallerini, bilen bir insan olarak, onun koşulsuz, karşılıksız, bu sevgiye bu şekilde cevap veriyor olması, vermesi muhteşem bir şey. Halkla bütünleşmesi, halka karışması harika bir şey. İnsanlar, oraya giden insanlar ne kadar mutlu. Ve sahne üzerinde Tarkan. Ne kadar başarılı arkadaşlar, ne kadar, işini mükemmel yapan bir sanatçı. Görüyorsunuz değil mi? Tarkan sadece, bu halkla bütünleşmesiyle değil, sahne üzerindeki şovuyla da, gösterisiyle de, danslarıyla da kendisini müthiş geliştirmiş olduğunu gördük arkadaşlar. Hakikaten yeni koreografiler, yeni onun bildiğimiz, alıştığımız, 30 senedir izlediğimiz, dans hareketleri yine temelde aynı ama yeni hareketler, yeni koreografi, yeni, tarz, bunları da gösteriyor bize ve o sahneyi her, metrekaresini çok son derece ustaca kullanması ve şovuyla, şarkılarıyla, sempatisiyle, seyircisiyle bütünleşmesi ve o, efektler muhteşem, her şey çok muhteşem. Her şey çok muhteşem. Müthiş bir, konser serisi izliyoruz arkadaşlar. Geçen gün Arzu'yla yayın yaparken de söyledim. Bizler Las Vegas şovlarını hep hayranlıkla izlerdik. Yurt dışında, New York'taki şovları hayranlıkla izlerdik, konserleri hayranlıkla izlerdik ama bir süredir Tarkan sayesinde ülkemizde, İstanbul'umuzda, müthiş bir, sanat gösterisi, sahne gösterisi izliyoruz. Las Vegas İstanbul'a geldi adeta Tarkan'la. Müthiş bir, konser serisi izliyoruz. İnsanlar, toplum, hiçbirimiz doyamadık. Bıkmıyoruz o videoları izlemekten. Tarkan videolarını izlemekten bıkmıyoruz. Çünkü hiçbiri birbirinin aynı değil. Her videonun ayrı bir güzelliği var Tarkan konserlerinden gelen. Bu da insanları çok mutlu ediyor arkadaşlar. İyi ki hayatımızdasın Tarkan. Çok özel bir insansın. Çok
farklı bir yerdesin Tarkan. Seni bugüne kadar çok eleştirilmiş bir gazeteci olarak yere göğe koyamıyorum. Seni nasıl anlatacağımı, nasıl methedeceğimi, öveceğimi, daha doğrusu hakkını nasıl vereceğimi kelimeler yetmiyor, bilemiyorum. İyi ki varsın Tarkan. Allah sana sağlık versin güzel kardeşim. Evet dedikten sonra mesajlarınıza bakayım arkadaşlar. Evet. Aybüke ayrılmış mı Furkan'dan? Ne olmuş diyor. Afra'nın sevgisi var Mehmet'le. Peki. Peki. Peki arkadaşlar. Beğen yaparsanız memnun olurum dostlar. E, Yaklaşık 400 kişiyiz ama 37 beğen var. Eğer beğeniyorsanız yayını beğen yaparak katkıda bulunmanızı rica ederim ve abone olmadan izleyen dostlar abone olurlarsa da sevinirim. Afra'nın sevgilisi var diyorlar Bilal abi diyor. Var diyenler bunun ispatını da yazarlarsa bir şekilde ispatını da sunarlarsa biz de ona bakarız, inceleriz. E, Konuşuruz o konuyu. Ama yani var diye konuşmak, ortaya bir şey atmak, laf olsun diye söylemek herkes için mümkün. Ona bakarsan herkesin sevgilisi olduğunu ya da herkesin işte eşini aldattığını ya da herkesin birisiyle çıktığını söyleyebilirsiniz. Nurhayat teşekkür ederim güzel kardeşim. Evet. Bu arada Tarkan'ın Fatih Yürek'le ilgili paylaşımı da çok duygusaldı. Konser süresince Fatih Yürek'in vefat ettiğini ekibi Tarkan'dan gizledi, söylemedi. Ee, Fatih Yürek'in vefatını konserden bir süre sonra söylediler ve Tarkan da onu öğrenir öğrenmez paylaşım yaptı. Fatih Yürek'le bir fotoğrafının altına ah be Fatih erken gittin güzel kalpli iyi insan özleneceksin nurlar ışıklar içinde uyu diye yazdı paylaştı Tarkan. Pek çok sanatçı Fatih Yürek'le ilgili paylaşımlar yapıyorlar arkadaşlar. Ben de Fatih Yürek'le ilgili videolar çektim. Onun ölümünü, vefat ettiğini öğrenir öğrenmez hemen bilgi toplayıp hakkında son saatleriyle ilgili, son günle ilgili, vefat sebebiyle ilgili bilgiler toplayıp bir video çektim. O videoyu izleyebilirsiniz. Dün yüklemiştim arkadaşlar. Bugün de Fatih Yürek'in vasiyetini, Fatih Yürek'in mirasını, servetini, kimlere ne bırakacağını, kendi arzusunu, kendi isteğini bu konudaki onları anlattığım bir başka video daha çektim. Bunları merak ederseniz izleyebilirsiniz dostlar. Fatih Yürek hakikaten Türk eğlence sektöründe benzersiz bir insandı. Çok seviliyordu, çok iyi kalpliydi. Çok güler yüzlüydü. İnsanları eğlendirmeyi kendisine ilke edinmişti, prensip edinmişti. İyi bir televizyoncu olmuştu, iyi bir televizyoncuydu. Televizyonda programlar sunuyordu. İşte Gelinin Mutfak'ta ve ona benzer yarışma programları ve Fatih Yürek aynı zamanda yardımsever bir insandı, iyiliksever bir insandı. Fatih Yürek'le ilgili çok şey söylenebilir arkadaşlar. 60 yaşında ne yazık ki hayattan koptu. Bu kadarmış, ömrü bu kadarmış. Dolu dolu yaşadı mı? Evet, dolu dolu yaşadı ama çok çalıştı, çok yoruldu, çok terledi. Zaten röportajlarında da yorgunluğunu hep söylüyordu. Büyükşehir kaosundan bıktığını, trafikten bıktığını, kafasını dinlemek istediğini söylüyordu ama işten güçten de bir türlü vazgeçemiyordu, bir türlü kopamıyordu. Sürekli olarak iş geliyor çünkü.
çok önde, çok sevilen bir sanatçı olduğu için sürekli olarak iş geliyor ve insanlar da para kazanmaktan hiçbir zaman vazgeçmezler. Gelen işi niye geri çevirsin? Çocukluğunda çok büyük sıkıntılar yaşamış. Ailesiyle birlikte babası iflas etmiş. Çok büyük maddi sıkıntılar yaşamış. Yani şimdi de para kazanırken yine bir para kazanma kapısı açılırsa, ki hep devamlı açılıyordu Fatih Yürek için. Konserlerin ardı arkası, ekstra işlerin ardı arkası kesilmiyordu. Fatih Yürek düğünlere çağrılıyordu. İşte bayi toplantılarına çağrılıyordu. Hepsinden de güzel paralar kazanıyordu. Türkiye'nin en çok para kazanan sahne sanatçılarından biriydi. İşi bırakacağım, gideceğim, dinleneceğim, işte Paris'e yerleşeceğim, Paris'ten ev alacağım. Ne bileyim ben güneye yerleşeceğim, uzaklaşacağım İstanbul'dan diyordu ama bunu hiçbir zaman yapamadı arkadaşlar. Hayallerinden biri 6 ay Paris'te, 6 ay İstanbul'da yaşamaktı. Yapamadı. Yapamadı çünkü iş bırakmaz. Bırakmaz. Onun da idealleri var. Geleceğe dair onun da idealleri var. Yapmak istedikleri var. Dolayısıyla yani iş geldikçe de çalışıp para kazanmaya devam etmek ister insan. Ve mesleğiyle ilgili de tabii arzuları var, istekleri var. Yeni bir albüm yapacağım, yeni bir şarkı yakalayacağım. İşte en çok ben sevileyim, ben dinleneyim, benim şarkılarım çalınsın. Bu yarış bitmez, bu istek, bu arzu bitmez arkadaşlar. Yani sahne tozu yuttuğunuz zaman bundan vazgeçemezsiniz. Böyledir, bu işler böyledir. Bırakacağım der bir yanınız, terk edeceğim artık İstanbul'u der, köye yerleşeceğim der bir yanınız ama bırakamazsınız. Diğer yanın oturduğun yerde nereye gidiyorsun? Yarın konserim var. Nereye gidiyorsun? Öbür gün düğün var. Nereye gidiyorsun diye bırakmaz seni. Nitekim öyle oldu. Bu gerginlikte ona kalp krizi geçirtti. Bu gerginlik, bu gelgitler, bu stres yani ona bu kalp krizini geçirtti maalesef arkadaşlar. Daha sakin olabilseydi, daha yoluna koyabilmiş olsaydı, bu streslerden uzakta olsaydı, her katıldığı programda son yıllarda her katıldığı programda bu konuları dile getiriyordu. Kendisiyle bir kavgası vardı Fatih Yürek'in. Evet, buna kavga demek doğru olur. Yani yaşantısı İstanbul'da ve sahne hayatı var süren. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen konser teklifleri, iş teklifleri var. Bakü'den, Azerbaycan'dan, Almanya'dan gelen iş teklifleri var. Bunları da yerine getirmek zorunda ama bir yandan da güneyde bir hayat sürmek istiyor. Ya da Paris'te bir ev satın alıp 6 ay Paris'te, 6 ay İstanbul'da yaşamak istiyor. Bu fikir hep kafasında ama bunu bir türlü gerçekleştiremiyor. Bu ikilem de onu çok yordu, çok huzursuz etti arkadaşlar. Ve ne yazık ki aramızdan ayrıldı. Belli bir süre çok mücadele etti tabii. 4,5 ay kadar çok mücadele etti ama bizler bunu dillendirmedik. O hastaneye gidip gelen kişilerin söyledikleri, orada doktorlardan, kendi çevrelerinden öğrendiklerini bize anlattıkları Fatih Yürek'ten sağlık ekibinin ümidi yoktu arkadaşlar. Ne yazık ki yoktu ama bunu hiçbir zaman dillendirmediler. Vefat açıklaması bile Mert Siliv'in ölümünden sonra yaptığım vefat açıklaması bile bir gazeteci olarak kendi gözlemim profesyonelce hazırlanmış, üzerinde yarım saat çalışılması gereken en az bir vefat açıklamasıydı ve uzuncaydı. Bu günler öncesinden yazılmış ya da o sabah yazılmış. Yani Fatih Yürek'in öleceğini yakınları, çevresi bekliyorlardı. Vefat açıklaması öyle öldükten sonra saat 20.30'da öldükten hemen sonra çala kalem yazılmış 3 satırlık 4 satırlık bir açıklama değildi. Okuyabilirim de buradan size. Adeta bir profesyonel kalemden çıkmış, üzerine düşüne düşüne yazılmış bir açıklamaydı. Yani Fatih Yürek'in öleceğini bekliyorlardı arkadaşlar. Bekliyorlardı, ekibi bekliyordu, yanındakiler bekliyordu. Ve öldükten sonra hastanenin önünde yapılan röportajlarda ablasıyla işte düğünden geldik falan diyor. Mersi bile yapılan röportajlarda hiç de öyle perişan halleri yoktu.
Alışıyor insanlar biliyorsunuz. Sizlerin de yakınlarınızın vefatını tanıklık etmiş olabilirsiniz. Yoğun bakımda 15 gün, 20 gün kalan bir yakınınız varsa kendinizi ölüme alıştırıyorsunuz. O ilk başlardaki o ah ah vah vah halleriniz gidiyor. Artık daha kabullenici oluyorsunuz arkadaşlar. Vefattan sonrasını düşünmeye başlıyorsunuz. O yaşarken yoğun bakımda hayatta kalmaya belki çabalarken, belki de hiçbir şeyin farkında değil, bilemiyoruz. Allah kimseyi yoğun bakıma düşürmesin. Sizler artık onu sindiriyorsunuz. Onu kaybetmeyi göze alıyorsunuz ve onu kaybettikten sonra onunla ve kendinizle ilgili, hayatla ilgili nasıl tasarrufta bulunacağınızı, neler yapacağınızı da planlıyorsunuz kafanızda. Hayat böyle bir şey. Allah bizleri böyle yaratmış arkadaşlar, kabulleniyorsunuz. Onun için Fatih Ürek'in vefat edeceğini yakınları biliyordu ve bu açıklamada upuzun bir açıklama daha önceden hazırlanmıştı, hazır tutuluyordu. Vefat edince de bu servis edildi. Bunu olumsuz mu eleştiriyorum? Hayır. Hayır, hayır. Hayat böyle bir şey. Hayat böyle bir şey arkadaşlar. Ee, tabii ki üzüldüler. Tabii ki ölünce insanlar, yakınları, Mert Siliv, ablaları elbette üzüldüler. Ama daha hazırlıklıydılar. Anlatabiliyor muyum? Kalp krizi geçirdiği zaman o anda ölseydi, o anda onların feryatlarını görürdük video olarak. Onların kendilerini yerden yere attıklarını görürdük video olarak. Şimdi ise daha bir kabullenmiş, daha bir normal konuşma şeklinde, hiç yüzlerinde öyle büyük bir dram olmadan gördük, izledik onları. Hayatın gerçeği bu arkadaşlar. Bunu eleştirme anlamında da söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Bir de Bilal Bey, Buyurun. yoğun bakımda hayattan kopuk yaşıyor yani. O başka bir alemde artık. Yoğun bakımda hayatta. Ölümle Evet. dünya arasında bir yerde yaşıyor. Evet. O da belki istemeyebilir o şekilde gitmesini yani. Artık içinden geçebilir. Öleyim de rahatlayayım diye. Çünkü canlı berzah alemi diyoruz ya. Berzah halimi diyoruz, evet. Evet. Yoğun bakımda da tabii Allah biliyor yoğun bakımda da insanların ne yaşadığını. Oraya doktorlar bile erişemiyor artık. Doktorlar bile hastayla irtibat kuramıyorlar artık. Berzah alemi. Berzah hali. Onu artık Allah'ın kucağına, Allah'ın takdirine bırakıyoruz. Meleklerin kucağına bırakıyoruz artık Evet, yoğun evet. bakımda. Yoğun bakım. Biz insanoğlunun yapacağı hiçbir şey yok. Bilmiyoruz çünkü. Bilmiyoruz. Tabii hiçbir şey bilmiyoruz. Yani makinalara bağlı olarak, evet, insanların yapabileceği ancak bu. Makinalara, tıbbın geliştirdiği, bilimin geliştirdiği imkanları kullanarak onu yaşatabildiğimiz kadar yaşatmak. Ama ne oldu? Birdenbire çoklu organ yetmezliğine girdi. Vücut çöktü ve kalp krizi gelişti. Kalpte aritmi gelişti. Yani kalpte elektriklenme dalgalanmaya başladı ve o artık geriye geliş olmaz. Çünkü zaten 35 kiloya düştüğü söyleniyor yoğun bakımda. 4,5 ayda. Artık vücudun direnci kalmamış zaten. Çürümesi normal. Yani ona bir şey demiyorum da. Ya acıyı falan dindiriyorlar. Yani artık onu geri getirmek, o 35 kiloya düşmüş vücudu o kalp krizine, o aritmiye girdikten sonra tekrar canlandırmaya çalıştılar elbette. Tekrar kalp masajı falan ama artık geri gelmesi Allah'ın takdiri ama olmadı işte, getiremediler. Yani orada artık kayıp gitmiş elinden. Kayıp gidiyor. Bir can elinden kayıp gidiyor. Yapabileceğin hiçbir şey yok. Tamamen Allah'a teslim oluyorsun. Tamamen. Yani yazık, Fatih Ürek hakikaten bu yoğun bakımlarda çok çile çekti. Daha önce de mide ameliyatı olduğunda çok uzun süre yoğun bakımda kalmıştı ve çok acılar çektiğini, birlikte bir televizyon programına katılmıştık yan yana. Orada anlatmıştı. Çok büyük acılar çektim Bilal demişti yoğun bakım şeyinde, süresinde, o mide operasyonundan sonra. Yazık. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Evet. Mekanı cennet olsun inşallah. Evet. Öyle Şebnem. Mekanı cennet olsun. Nurhayat bana bugün bildirim gelmedi diyor. Bildirim gelmediğini arkadaşlara, insanlara
Şuradan anladım. Ben yayını açtıktan sonra uzunca bir süre katılım olmadı yayına. Hiç öyle olmuyordu. Ne yazık ki YouTube'un bazı aksamaları olabiliyor zaman zaman. YouTube'un aksamalarından biri de şu. Ben yayını yaptıktan bir süre sonra videoyu YouTube bir şekilde yapay zekaya izletiyor. Aykırı, ters, onların yönetmeliklerine uymayan bir söylem var mı yok mu bunu inceletiyor. Bir suç falan var mı? Ondan sonra da yayına veriyor videoyu ya. O süreye kadar altyazı yazmama müsaade etmiyor. Altyazı eklememe. Her dilde bizi izleyen insanların, yabancı dostların dillerinde altyazı ekliyoruz. Biz videolarımıza, dünyanın her yerinden bizi izleyen insanlar var. Ve o altyazıları eklememize bazı günler hiç müsaade etmiyor biliyor musunuz? İnsanlar mesaj yazıyorlar. Diyorlar ki ya Bilal Bey lütfen Lehçe, Polonya dilinde yani altyazı ekleyin bekliyoruz. İşte öbürü yazıyor Bulgarca, öbürü yazıyor Tay dilinde, öbürü yazıyor işte Hintçe altyazı bekliyoruz diye. Gece oluyor, sabah oluyor, hala altyazı ekletmiyor YouTube. Böyle arızaları da olabiliyor. Öyle bir iki videom var hiç altyazı ekleyemedim. Hiç ekleyemediğim videolar da var. Bu bizden kaynaklanmıyor. Bu YouTube'un bir problemi olsa gerek diye düşünüyorum arkadaşlar. Peki Ay Yıldız çok değerli insana sanatçınız gidiyor bu dünyadan. Hayat çok kısa gerçekten. Tatlı yapan adam. Tatlı yapan adam. Evet sanatçılar tabii ünlüler, ünsüzler, halktan insanlar da ölüyor. Sırası gelen gidiyor. Hayat böyle bir şey. Allah sağlık versin hepimize, herkese diyelim. Peki Afra gözlerinin içi gülüyor. E, Afra gözlerinin içi gülüyor. Bu arada Fatih Üre'ye Fatiha okuyan dostlar da Instagram hesabımın mesajları da burada telefonun üzerinde görebiliyorum. Dostlar da okudum Fatiha'yı Allah kabul etsin diye mesaj yazıyorlar bana. Allah kabul etsin. Dün Fatih Üre'nin vefat haberi gelince adminim Tuğçe hemen story'den bir Fatiha suresi duası yayınladı ve bunu lütfen okuyun dedi Fatih Yürek ve diğer ölmüşlerimiz için dedi. Onunla ilgili şimdi bu yazılan paylaşım. Peki arkadaşlar. Evet. Rabbim sıralı hayırlı ölümler nasip etsin. Rahmet eylesin. Peki. Ay yıldız görmeden inanmayalım. En güzeli Sıla diyor. Nur Hayat amin diyor. Kenan Soylu selamünaleyküm efendim. Aleyküm selam. Mekan cennet olsun Bahar. Allah rahmet eylesin. Ufuk Özkan'la ilgili Ufuk Özkan'a aranan donör bulundu arkadaşlar. Biliyorsunuz Ufuk Özkan'a aranan donör bulundu. Çok sevindirici haber. Yani 3 kişi de karar kılınmıştı. 3 kişiden birisi seçilecekti ve üçü de incelendi. Hem hukuki açıdan hem sağlık açısından bir donörde karar kılındı ve yakında, çok yakında Ufuk Özkan'ın karaciğer nakli, oyuncu Ufuk Özkan'ın karaciğer nakli ameliyatı gerçekleşecek arkadaşlar. Verici Salih Bey. Salih Bey de Ufuk Özkan'la çalışan bir kameraman. Daha önce Ufuk Özkan'la iş yapmış. Salih Kıvırcık kameraman. O ilk adaydı zaten ve hukuk incelemesinde etik kurulun yaptığı araştırmada ve sağlık açısından yapılan tetkiklerde, incelemelerde bu Salih isimli beyefendinin, Salih Kıvırcık'ın donör olmasına hiçbir sakınca bulunmadı ve çok yakında Ufuk Özkan, 50 yaşındaki ünlü oyuncu 12 Ocak'ta en son hastaneye kaldırılmıştı. Çok yakında bu zorlu ameliyata girecek ve karaciğer nakli
gerçekleşecek arkadaşlar Ufuk Özkan'ın. Bu arada Ufuk Özkan'dan bir mesaj vardı. Şimdi onu bulmaya çalışıyorum. Hemen ona bakıyorum. Şu anda nakil bekleyen arkadaşlar. Ufuk Özkan ilk kez konuşuyorum diyor. Hakikaten ilk kez konuşuyor bu konuda. Takdiri ilahi, bakacağız ne olacak diyor. İnançlı insan, ne kadar güzel. Yani kurtulacağım, tamam dönör bulundu filan demiyor. Takdiri ilahi, Allah bilir, ne olacağını Allah bilir. Ee, Türkiye genelinde 33 bin kişinin nakil beklediğine dikkat çeken ünlü oyuncu, bekleyen herkes için dua ediyorum diyor. Yaşama tutunma azmini koruyorum diyor. Ve tevekkül içindeyim diyor. Varsa bu alemde içecek bir yudum suyumuz veya yiyecek bir lokma ekmeğimiz, onu yeriz. Gerisini artık Türk hekimlerine emanet ederiz diyor. Ne kadar güzel, ne kadar tevekkül içinde inançlı bir insan olduğunu görüyoruz. Organ nakli uzmanı Profesör Doktor Onur Yaprak, onun ekibi yapacak arkadaşlar. Onur Yaprak Profesör Doktor, onun ekibi organ nakli koordinatörü Doktor öğretim üyesi Esin Gülkaya Anık, Ufuk Özkan'ın son durum hakkında açıklamalarda bulunmuşlar. Hem sağlık değerlerinin düzeldiğini hem de nakil için beklenen donörün bulunduğunu müjdelemişler. Ve Ufuk Özkan'ı kısa bir süre içinde bu değişim için ameliyathaneye alınacağını anlıyoruz arkadaşlar. Herhalde Şubat ayının ilk günlerinde bu operasyon yapılacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Salih Kıvırcık donör olacak olan arkadaş da, kendisine de tabii bu işin riskleri anlatılıyor. O da risk alıyor. Bu donör olmakla karaciğerinden bir parça alınacak ve hayat boyu sağlık kontrollerine gidip gelmek zorunda hastaneye donör olan Salih Kıvırcık. Onun da sürekli olarak kontrol altında olması gerekiyor. İlginçtir, o kadar çok insan Ufuk Özkan'a donör olmak istedi ki arkadaşlar, halktan da benim çevremden de. Ne olur Bilal Bey beni yazdır dediler, hatta bir tane Fatma Hanım, ne olur Bilal Bey beni yazdır dedi. Ben dedi donör olmak istiyorum Ufuk Özkan'a dedi. Seve seve dedim ve Umut Özkan'a yazdım, kardeşine. Dedim böyle böyle Fatma Hanım donör olmak istiyor, telefonu bu. Kendisini arayabilirsiniz dedim. Ancak o gün 3 tane donörde karar kılınmıştı ve Umut Özkan bana döndü. Ben bilmiyordum yazarken Umut Özkan'a bunu. O gün 3 dönörün de karar kılındığını. Umut Özkan bana yazdığı mesajda Bilal Bey bugün 3 donörde karar kıldı heyet dedi. Onlardan biri seçilecek dedi. Fatma Hanım'a lütfen çok teşekkür ettiğimizi söyleyin dedi. Fatma Hanım'a da söyledim. O da sağlık olsun dedi. Mutlu oldu Umut Özkan adına, Ufuk Özkan adına mutlu oldu. Yani çok insan yardımcı olmak istedi. Kendilerinin de riske girecek olmasına rağmen bu da çok güzel bir şey. Bizim toplumumuz hakikaten çok duyarlı arkadaşlar. Bazı konularda çok büyük hatalar yapıyorsak da toplum olarak çok büyük hatalar yapıyorsak da böyle sağlık konularında filan hakikaten çok iyi kalpliyiz. Çok iyi kalpliyiz. Şuraya bir bakayım arkadaşlar. Merak ettiğim bir konu var. O konuda bir gelişme var mı? Evet. Mika Raon tutuklandı. Ünlü fenomen Mika Raon tutuklandı. Son dakika gelişmesi olarak biraz evvel görmüştüm. Şimdi o geldi önüme tekrar. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma suçlamasıyla gözaltına alınmıştı Mika Raon ve tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı savcılık tarafından ve tutuklandı. Kendisi demir parmaklıklar arkasına gitti arkadaşlar. İstanbul için kar haberi var önümde şimdi. Hep öyle diyorlar ama İstanbul'da, ben Anadolu yakasındayım. Anadolu yakasında
Hiçbir zaman öyle etkili bir kar yağışı sahil tarafındayım. Olmuyor. Olmuyor. Peki acaba Hasan Cankaya, Reymen, Çakal bunların durumu ne olacak? Gözaltındalar arkadaşlar. Bunların durumu ne olacak? O konudaki. Bu arada Blok 3 ile ilgili bir haber geldi. Blok 3 alkollü ve ehliyetsiz yakalandı, ceza yağdı. Ünlü rapçi Demet Akalın'la polemiğe giren, Demet Akalın'la tartışmaya giren ve Demet Akalın'a teyze diyen, anneannem yaşındasın diyen Blok 3 isimli Hakan Aydın İstanbul'da trafik polislerine hem ehliyetsiz hem de 1,40 promil alkollü yakalandı. Ama ne oluyor Blok 3 ya? Yaşı 22, çok genç olduğu için mi oluyor bunlar arkadaşlar? Gençliğin verdiği hata mı arkadaşlar bunlar? Ama insan ehliyetsiz ve alkollü direksiyona oturmaması lazım ya. Yani seni ablayı bir numaradan indireceğiz dedi. Okan'a, Ebo bunun arkadaşı, kankası, Blok 3'ün arkadaşı yazın Okan Kurt'u aradı telefonla. Ablayı bir numaradan indireceğiz dedi. Bir numaradaydı. Yerinde Dur şarkısıyla Demet Akalın. Hakikaten ertesi gün bir numaradan indi Demet Akalın. Öyle dedi ya Demet Akalın ve ertesi gün biz indik listeden. Tamam Blok 3 güzel şarkılar yapıyor ama orada başka şeyler dönüyor dedi. Ondan sonra da zaten olanlar oldu. Annemden büyük, anneannemle yaşıt filan falan lafları. Ve Demet Akalın çok kızdı. Blok 3'e saygısız ve terbiyesiz dedi. Aman Allah'ım ondan sonra neler oldu. Fakat Blok 3'ün şarkıları ne kadar güzel arkadaşlar. Ne kadar güzel. Kusura bakma şarkısını döndüre döndüre dinliyoruz Şebnem'le değil mi Şebnem? Evet. Ne kadar güzel. Ve Blok 3'ün böyle bir haberle önümüze gelmesi 1,40 promil alkolle araba kullanıyor olması 0,50 promilin üzerindeki alkol varsa senin o anda çıkarsa üflediğin zaman ceza yazılıyor sana ve arabadan indiriliyorsun. Araban otoparka çekiliyor polisler tarafından. Sen artık taksiyle gidiyorsun ve ceza yazılıyor. Burada 1,40 0,50'nin 3 misli promil alkolle tespit ediliyor. Blok 3 ilçe emniyet müdürlüğüne götürülmüş. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne arabası trafikten men edilmiş. Ceza yağdı. Bakalım ne kadar ceza ödemiş bir bakalım. Ehliyetsiz araç kullanmak gerekçesiyle 23.437 lira. Alkollü araç kullanmak gerekçesiyle 11.629 lira. Peki ehliyetsiz yani ehliyetini yanına almadığı için bu para. Bu adamın ehliyeti vardır canım. Geçen gün babasına Volvo 90 Jeep aldı, hediye etti. 10 milyon liralık Jeep'i babasına götürdü Kocaeli'ne İstanbul'dan. Ehliyetsiz yola çıkar mı ya insan? Herhalde yanına almadı. Yanına almadı. Taşımamanın da cezası var tabii. Fakat bu cezalar, bu para cezaları Blok 3'e ne yapar ki? Spotify'dan ayda 14 milyon lira kazanıyor arkadaşlar. Şarkılarının tıklanmasından. Ayda 14 milyon lira. 30-40 bin lira trafik cezası ödemiş ne olacak ya? Yani fakat tabii ki burada önemli olan yasaklı şeyleri yapıyor olması. Dedikten sonra Afra Saraçoğlu'na gelelim arkadaşlar. Afra Saraçoğlu'na gelelim. Şuraya da bir notuma daha bakayım. Benim özel abonelerim burada mı? Caner yok bugün değil mi? Caner gelmedi değil mi? Nelly Manzano geldi bak işte. Ne iyi insan sözü üzerine gelirmiş. Hola Nelly Manzano. Merhaba Maestro Bilal diyor. Hola Nelly Manzano. Desde Arjantina. Nelly Manzano. Yaz mevsiminin yaşandığı Güney Amerika'nın güzel ülkesi Arjantin'den Nelly Manzano Arjantin'e gittim arkadaşlar. Türkiye'de ilkbahardı. Ben gittiğimde sonbahardı Arjantin'de. Ama çok sevdim Arjantin insanlarını, Buenos Aires'i çok sevdim.
Arjantin'i. İnsanlar bizi tanıyorlar, Türkleri biliyorlar, Türkiye'yi biliyorlar, Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı biliyorlar. Başka bilmiyorlar. Beşiktaşlar kusura bakmayın, Trabzonsporlar kusura bakmayın. Galatasaray ve Fenerbahçe'yi duymuşlar. Galatasaraylı futbolcuları sayıyorlar, Fenerbahçeli futbolcuları sayıyorlar ve takımlarımızın iyi olduğunu söylüyorlar ama kendi takımlarının çok daha güçlü olduğundan bahsediyorlar. Deli gibi futbol konuşuyorlar Arjantin'de. Beni Arjantin'de en çok şaşırtan şey ne? Sorun. Sorun arkadaşlar. Neye şaşırdın en çok Bilal diye? Sabah kahvaltısında tatlı yemelerine çok şaşırdım ya. Sabah kahvaltılarında yedikleri her şey reçelli, tatlı, her şey. O pankekler, o pankek diyoruz ya biz. Onların hepsi reçelli, çikolatalı, tatlı tatlı şeyler. Bir sürü tatlı kurabiyeler sabah kahvaltısında. Sabah kahvaltıdan hep şekerli yerlermiş. Sormadım yaşlılarınız şeker hastası mı? İnsanlar kaç yaşından sonra şeker hastası oluyorlar sizin ülkenizde diye. Ciddi söylüyorum sormadım ama o kadar çok tatlı yiyen bir nüfusta insanların şeker hastası olması normal belli bir yaştan sonra. Etleri tabii çok güzel, biftekleri çok güzel. Tavuklarının lezzetini hiç beğenmedi ve bence tavukları Arjantin'de, bak ne konuşuyoruz ya. Arjantin'de tavukların şeyli olduğunu konuşuyoruz. Neli derler? Etleri lezzetsiz olunca neli hormonlu. Hormonlu olduğunu konuşuyoruz. Hormonlu gıda ile beslenmiş, şişirilmiş tavuklar. Kocaman kocaman tavukların butları. Şaşırırsın. Oo. Ama şeyleri, o dana etleri falan nefis. Neyse, biz nereden geldik Arjantin'e? Nelly de Manzano'dan geldik. Nelly de Manzano. Hoş geldin Nelly de Manzano. Nelly de Manzano desde Arjantina. Peki. Ayşe Çim gördüm ama öyle söylüyorlar. Afra yalanladı, konuşacağız Rahim. Brezilya gösteri sever. Volede Demir Brezilya'dan yazıyor. Volede Demorae. Peki. Volede Demorae 5190 Brezilya'dan yazıyor. Portekizceyi de bilmiyorum. Portekizce yazmışsın bilmiyorum ama hoş geldin yayınıma güzel arkadaşım. Altyazı geçtiği zaman bunu izlerken ne söylediğimi anlayacaksın. Dünyanın neresinde olursanız olun, ister siyah, ister beyaz, ister melez, ister sarı ırktan olun, e, nereden olursanız, hangi milletten olursanız olun, hoş geldiniz yayınıma. İyi ki varsınız dostlarım. İyi ki varsınız. Bize güç veriyorsunuz, bize moral veriyorsunuz katılarak. Tabii ki Türkiye'min, güzel Türkiye'min her köşesinden beni izleyen dostlarım da öyle. Afra Saraçoğlu konuşacağız ama Neli Day'a merhaba dedikten sonra Dilek Şenyurt'u sorayım. Dilek Şenyurt hafta içi çok çalışıyor. Hafta sonu biraz kendine vakit ayırıyor. Biraz ailesine vakit ayırıyor. Anladığım kadarıyla yayınlarıma pek katılmıyor cumartesi pazar. Kendisi Frankfurt'ta yaşıyor, Almanya'da ve benim özel abonem. Dilek Şenyurt 3,5-4 senedir özel abonem. Peki Aylin Karakaş, Bilal abi seni çok seviyoruz. Ben de sizleri çok seviyorum. Caner Tuzcu hem özel abonem hem moderatörüm yok. Yok. Caner yok bugün. Mabel Matiz 55F nickli özel abonem. Kendisi özel abonem oldu ama hiç karşılaşmadık. Mabel Matiz 55F nickli güzel insanla hiç karşılaşmadık. Beni sonradan izliyordur mutlaka yayınlarımı. Canlı yayınlarımda hiç karşılaşmadık. Delfina Dimasio, Şili'den, Güney Amerika'nın güzel ülkesi Şili'den 3 aydır özel abonem ama Delfina ile de canlı yayınlarımda hiç karşılaşmadık. O da sonradan izliyor bizi. Delfina Dimasio iyi ki varsın. Ve bizi Şili'den izleyen çok arkadaş var. Çok seyircimiz var Şili'den bizi izleyen. Kendilerinin yorumlarına zaman zaman rastlıyorum. Hepsine, herkese merhaba. Küba'dan izleyen çok güzel aileler var, çok güzel insanlar var. Dominik'ten izleyen arkadaşlar var. Bizi, Güney Amerika'yı sayıyorum. Kolombiya'dan izleyen insanlar var. Meksika'dan izleyen dostlar var arkadaşlar. Hepsine buradan kucak dolusu sevgiler yolluyoruz.
Peki, Afra Saraçoğlu ve Abi dizisi oyuncuları, Abi dizisi ekibi Tarkan konserine gittiler arkadaşlar. Tarkan konserinde çok güzel vakit geçirdiler. Afra Saraçoğlu'nun izlerken yaptığı dansları görmüşsünüzdür sosyal medyada. Ben de kullandım. Afra Saraçoğlu ne kadar mutluydu. Konsere gitmeden önce saçlarını yaptırdı. Makyaj yaptı. Dudaklarına ruj sürerken video paylaştı. Caner geldi. Özel abonem, moderatörüm Caner. 1907 Fenerbahçeli. Kasım Karşıyaka'dan, İzmir'den özel abonem ve moderatörüm Caner Tuzcu katıldı, aramıza geldi. Hoş geldin Caner, iyi misin? Her şey yolunda mı? Tabii kolay değil. Bugün cumartesi, hafta sonu arkadaşlarınla çay kahve muhabbeti yapmışsındır. Bilal abini biraz ihmal ettin. Olsun ama o kadar hakkım var. Çok çalışıyorsun. Peki Caner'ciğim. Evet, Tarkan konserini izlerken gördük Afra'yı. Caner, teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Ben de iyiyim. İzlerken gördük Afra'yı. Tarkan'ın bu akşam da konseri var. Bugün 31'i değil mi arkadaşlar? Bu akşam da konseri var. Hiç bitmesin Tarkan konserlerin. Hiç bitmesin. Bu akşamdan sonra 3 Şubat'ta ve 4 Şubat'ta var. Yani çarşamba ve perşembe günü var Tarkan'ın konseri. Bu akşamdan sonra değil mi? Bugün 31, yarın 1, 2, 3 salı ve çarşamba günü var. Evet. Tarkan konserlerine doyamıyoruz arkadaşlar. Afra Saraçoğlu'na sordular. Muhabir arkadaşımız, röportajı yapan arkadaşımız Afra Saraçoğlu'na sordu. Ne sordu? Hadi bakalım söyleyin. Öpüşmeyi reddettiğiniz doğru mu diye sordu. Afra Saraçoğlu da sanki siz böyle bir açıklama yaptınız mı diye sormuşçasına muhabir. Ben öyle bir şey söylemedim dedi. Ve öyle bir şey yok dedi. Konuşuyorlar dedi. Konuşurlar dedi. Konuşuyorlar dedi. Afra Saraçoğlu'na buradan sesleniyorum. Afra Saraçoğlu çok sevdiğimi biliyor kendisini. O da beni sayar sağ olsun. Saydığını biliyorum en azından. Olsaydı böyle bir şey zaten söyler miydin? Evet, öpüşmeyi reddettim der miydin? Senin Afra Saraçoğlu, Kenan İmirzalıoğlu ile öpüşme sahnesinde oynamayı reddettim demen diziyi bir yerde küçültür. Diziyi çöpe atmış olursun. Dolayısıyla böyle bir şeyi asla kabul etmezsin ki zaten. Burada ilginç olan Onur Akay'ın bu bilgiye ulaşmış olması. Ve Onur Akay'la bugün konuştuğumuzda, bu arada Onur Akay amcasının eşini kaybetti bugün arkadaşlar, vefat etti. Kadıncağız saat 15 sıralarında çok talihsiz bir şekilde. O yüzden Onur Akay canlı yayında yok bugün ve taziyeye gittiler. Hem morga hem oradan da eve gittiler. Sıkıntılı bir durumda yani Onur Akay. Canlı yayınlara katılamıyoruz Onur Akay'la. Maalesef üst üste böyle tatsız olaylar oluyor. En son işte İzmir'de stüdyo süreci var biliyorsunuz. Tatsız değil elbette o işle ilgili ama arada başka şeyler de olmuştu. Onur Akay'la yayın yapamadığımız hakikaten tatsız gelişmeler olmuştu. Şimdi nereden nereye geldik? Evet, Onur Akay'la konuştuğumuzda Bilal abi doğru dedi. Yani ben dedi öyle bir kaynaktan aldım ki bu bilgiyi dedi. Yani bunun yanlış olması mümkün değil dedi. Ve Afra Saraçoğlu'nun öyle söylemesine hak veriyorum dedi. Yani yapım şirketinin karşısına alması mümkün mü? Diziyi karşısına alması mümkün mü Afra Saraçoğlu'nun? Hayır ben öpüşme istemedim diyemez ki dedi. Evet öyle, gerçekten öyle. Gerçekten öyle.
bu yazılmış ve Afra Saraçoğlu oynamayı kabul etmemiş arkadaşlar. Öpüşme sahnesi yazılmış ve oynamayı kabul etmemiş. Bir de kabul ederse devamlı bu soruyu soracaklar. Aynı Türkan Şoray'ın kanunları gibi. Aradan 50 yıl geçmiş, Türkan Şoray'a hala soruyorlar bu soruyu. Evet. İster mi hiç evet dedim der mi yani? Evet dedim demez. Şebnem de söylüyor yani Türkan Şoray kanunları gibi Türkan Şoray'a hala soruyorlar bu soruyu. Afra Saraçoğlu da bu soruyu soracaklar diyor ve dolayısıyla kabul ettiğini böyle bir şey konunun muhatabı olmadığını hiçbir zaman söylemez diyor. Öpüşme istemiyor kesin bilgi arkadaşlar Afra Saraçoğlu. Ben böyle bana böyle bir şey teklif edilmedi, ben böyle bir şey istememezlik yapmadım filan demesi Afra Saraçoğlu'nun aslında diziyle ters düşmemek için söylediği bir söz. Ama biz Afra'yı çok seviyoruz ve Afra'nın da hakikaten yani seyircinin çok önemli bir kısmı, Afra'yı sevenlerin çok önemli bir kısmı karşısındaki Doğan karakteriyle öpüşmesini hiçbir zaman istemez. Hiçbir zaman istemez. Ha, Kenan İmirzalıoğlu fanları ister. Onlar ister. Onların canına minnet. Onlar için zaten onlar için bakın yarın Arzu Hanım'la canlı yayınımızda çok çarpıcı konular konuşacağım bu konuda. Çok önemli açıklamalar yapacağım. Kaçırmayın lütfen olur mu? Yarın Arzu Altıntaş'la yapacağımız canlı yayını kaçırmayın. Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili çok çarpıcı yani bu dizi çerçevesinde, dizi etrafında, karakterler etrafında çok çarpıcı açıklamalar yapacağım. Lütfen izleyin. Yani Kenan İmirzalıoğlu'nun fanları bunu tabii ki isterler. Afra Saraçoğlu'yla Kenan İmirzalıoğlu öpüşsün diye ama Afra Saraçoğlu'nu sevenler, takip edenler, hele ki onun Mert Ramazan Demir'le beraber olmasını destekleyenler asla böyle bir şey istemez. Mert Ramazan Demir'le birlikte olmasını bir kenara koyacak olursak, Afra Saraçoğlu'nun kariyeri açısından da böyle bir şey yaşanması Afra Saraçoğlu'na bir şey katmaz zaten. Kime katar? Kime katar öpüşmesi Afra Saraçoğlu'nun Doğan karakteriyle? Kenan İmirzalıoğlu'na bir şey katar. Afra Saraçoğlu'na ne katacak? Afra Saraçoğlu'nun başı göğe mi erecek? Anlatabiliyor muyum? Ama Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir'le öpüştüğü zaman reytingler tavan olmuştu. Hatırlayın 16 reyting, 17 reyting, 18 reyting. Havalimanındaki öpüşmeyi hatırlayın arkadaşlar. 1. sezon Yalı Çapkını. Reytingleri hatırlayın. Afra Saraçoğlu'na hakikaten bir şey kattı. Yani öpüşme oyuncuya bir şey katar anlamında söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Partner uyumu, partnerle ikisinin oyunculuğunun diziyi yukarıya taşıması, birlikteliğinin. Senaryo orada oldu işte. Geçirmesi yani. Nasıl? Halka geçirmesi. Halka geçirmesi. Senaryo orada işte oldu. Senaryo iki oyuncuyla bütünleşti. Ve orada tamam oraya yazın öyle bir senaryo, öyle bir karakterlere, öyle bir dizi kahramanlarına öpüşmeyi yazabilirsiniz. Öyle bir hikaye denk gelirse. Ama burada astığım astık, kestiğim kestik, güya doktor olan bir mafyatik bir tip ve başrol oyuncusundan, partnerinden 23-25 yaş büyük bir tip ve onunla 18-19 yaşında gösteren, kızı gibi duran başrol oyuncusunun öpüşmesi. Bunun kime ne faydası var? Kime ne faydası var soruyorum. Afra Saraçoğlu'na ne faydası var bunun? Kızı linçlemeyin öpüşmeyi kabul etmedi diye. Bunu yapanlar varsa yapmayın sakın. Yanlış yaparsınız. Madem öpüşmeyi kabul etmedi öpüşecek mi bakalım göreceğiz. Madem öpüşmeyi kabul etmedim böyle bir şey olmadı dedi. Madem böyle bir şey yaşanmadı, bana öpüşme teklif edilmedi diyor ya madem şeyde. Öpüşecek mi? Bekliyoruz öpüşecek mi? Şebnem öyle söylüyor. Bekliyoruz öpüşecek mi bakalım? Madem öyle. Öpüşecek mi? Bekliyoruz. Öpüşsün o zaman. Öpüşsün o zaman, öpüş o zaman. Afra. Madem böyle bir şeyi engellemedin. Dostlar, diyorsunuz ki Mert Ramazan Demir'den hiç söz etmiyorsun Bilal Bey. Mert Ramazan Demir çok iyi arkadaşlar. Mert Ramazan Demir'in bahsedilecek o kadar çok şeyi var ki.
Mert Ramazan şu anda Afra Saraçoğlu ile barışmanın mutluluğunu yaşıyor. Mert Ramazan Demir'le Afra Saraçoğlu pek çok kez ayrılıp barıştılar ve bundan siz de sıkıldınız biliyorum. Ancak onlar birbirleri için yaratılmışlar adeta. Dolayısıyla hoş görmeniz lazım ve onlar çok genç insanlar. Hatalar da sevaplar da onlar için arkadaşlar. Dileriz ki her şey yolunda gider. Hem işleri hem kendilerinin yaşamları yolunda gider ve onlara olan hayranlığımız, onlara olan sevgimiz, saygımız da hiç eksilmez ve onları desteklemeye devam ederiz. Sizler de beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Lütfen beğen yapın. Bakın 96'da kaldık. Hadi şunu 100'ü geçirelim beğenilerinizi ve sizlerden ricam abone olun arkadaşlar. Sizlerin abone olarak izlemeniz bizler için önemli. Sayımız çoğaldıkça biz daha güçlü oluruz ve daha öne çıkarır bizi YouTube. Videolarımızı daha öne çıkarır. Beğen sayısı arttıkça, hype ederseniz, izlenme oranlarımız artarsa biz daha çok öne çıkarız ve daha güzel yayınlar yaparız. Daha da motive oluruz. Sizlerin karşınızda daha mutlu oluruz sizlerle birlikte. Bizi dostlarınıza tavsiye edin. Bizim yayınlarımızı arkadaşlarınıza gönderin sevgili izleyiciler. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Yarın Arzu Altıntaş'la yayınımız. Kaçırmayın olur mu? Çok ilginç konular konuşacağız. Mesela bir dizide 3 kadın hamile ama 3'ü de sevgilisinden. Türkiye'nin en çok izlenen dizilerinden biri. Vah canım Türkiye'm, vah güzel Türkiye'm, vah güzel Türkiye'm benim. Vah güzel ülkem benim. Vah benim güzel ahlaklı ülkem benim. Vah benim güzel ekranlarım, benim aile yılıydı geçen sene değil mi? Bir dizi Türkiye'de en çok izlenen dizilerden biri. Başrolde 3 kadın ve 3'ü de sevgilisinden hamile arkadaşlar. Bunlar içinde evliler de var. Ya benim güzel ülkem. Yarın konuşacağız arkadaşlar. Hoşça kalın. Efendim Şebnem? Üçüz de sevgilisinden mi? 3'ü de sevgilisinden hamile. Farklı farklı sevgililer. Farklı. Ama ne olacak diyorlar konuşurlarken. Ne olacak diyorlar. Çocuk da olsun, çocuk olsun. Çocuğun kısmetini kesmeyin. Çocuk gelsin. Gülersin değil mi? Kıkırık. Seni gidi Şebnem seni. Şebnem kahkahalar atıyor. Evet. Konuşacağız. Bilal Bey diyor. Ne biçim dizi bu ya diyor. Nur Hayat yarın izle bizi konuşacağız. Ya Bilal Bey sizin de programınıza çok konuk olurdu. Kırmaz her programınıza gelirdi diyor Fatih Yürek. Of. Peki dostlar sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. 68 dakika, bir saati geçtik. Sizlerle vaktin nasıl geçtiği de belli olmuyor. Görüşmek üzere. Instagram'da takip ediyor musunuz beni? Bilal Özcan Official Instagram hesabımı da takip edin olur mu lütfen? Orada da güzel videolar çekiyorum gündeme dair. Hoşça kalın. Caner görüşürüz sevgili moderatörüm. Ümran görüşürüz değerli moderatörüm. Hadi bakalım. İyi